Turşusu hazırlıyoruz. İçi dolmalı olarak doldurarak hazırlayacağız. Bu şekilde sap kısımlarını keserek patlıcanlarımı hazırladım. Toplamda 4 kilo patlıcanım vardı burada benim arkadaşlar, bahçemden topladığım. Evet. Tenceremi ocağa koydum. 1 litre kadar su koydum içine. Kaynadı. Bir miktar çok az bir tuz attım. Ve patlıcanları haşlamak üzere tencerenin içine koyuyorum. 10 dakika kadar patlıcanlarımızı suda haşlayacağız. Hafif bir yumuşayacak. Daha sonra sudan alacağız. Şöyle karıştırarak patlıcanlarımızı suda haşlıyoruz arkadaşlar. Yumuşatıyoruz. Bugün patlıcan turşusu yapıyoruz. Kış için tüketmek üzere saklayacağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle çatal ile bakıyoruz ki biraz yumuşamış. Artık patlıcanlarımızı çıkarma zamanı geldi. Suyun içinden patlıcanları alıyoruz. Şimdi diğer kalan patlıcanları da aynı yöntem ile haşlayacağız. Evet, patlıcanlarımızı haşlamamız süremiz bitti. Şimdi ne yapacağız? Patlıcanların iyice soğuması için kenarda bekleteceğiz ve iç malzemesini hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi yeteri kadar yumuşadı ve haşladık. Şimdi kenarda beklesin ve biz iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Burada benim yeşil domates, kapya biber, yeşil biber, acı biber, havuç malzemelerim var. Eğer bulabilirseniz bir küçük de lahana içine doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben markette bulamadığım için lahanayı koymuyorum. Biraz da sarımsak temizledim. Burada sarımsaklarım da var. Şimdi kıyma işlemine geçelim. Tüm malzemeleri bıçak ile doğrayacağız, kıyacağız arkadaşlar. Şöyle kapya biberleri 4 parça şöyle kesiyorum. İçindeki tohum kısmını ayıracağım. Bıçak ile şöyle doğrayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi lahana da doğrarsanız çok daha lezzetli olur. Markette bulamadığım için ben koymuyorum arkadaşlar. Şu anda lahana mevsimi erken olduğu için pek yok. Bu şekilde biberlerimi doğruyorum. İsterseniz robotta da çıkarabilirsiniz ama robotta çok küçük parçalar olacağı için ben sevmiyorum. Biraz iri kalmasını istediğim için bıçak ile doğruyorum. Robotta da çıkarabilirsiniz. Evet, yeşil domatesleri doğruyoruz. Aynı işlem şöyle sap kısımlarını bir bıçak ile alıyorum. Şöyle onları da dilim dilim keserek doğruyoruz. Her malzemeden 3-4 adet olduğu zaman yeterli olacaktır. Evet, domateslerimizi de yine aynı işlem doğradık. Şöyle bıçak ile güzelce kıyıyoruz. Onları da ilave ediyoruz kabımızın içine. Şöyle bir tane de biraz pembemsi domates vardı. Onu da doğruyorum.
İçine bütün malzemelerden koyabilirsiniz. Lezzet vereceğine inandığınız tüm malzemelerden koyabilirsiniz. Birazcık da şimdi yeşil biber koyacağım. Birkaç adet de yeşil biberim var. Onları da doğruyorum. Burada da acı biberlerim var arkadaşlar. İsteğe bağlı, acı biber yemeyen, sevmeyen koymasın. 5-6 adet de acı biberim var. Çok fazla aşırı acı olmadıkları için 6 tane falan koyuyorum. Onları da şöyle doğradım. Havuçlarım var. 5 adet de havucum var. Havuçlar biraz ufak oldukları için 5 tane koydum. Eğer kalın büyükseydi 2 tane de yeterli olacaktır. Aynı işlemde onları da doğruyoruz. Evet. Sarımsaklarımızı da şöyle bıçak ile üstünden gezdirelim. Onları da biraz parçalayalım. Bütün de koyabilirsiniz. Birazcık parçalayıp da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, şöyle onları da biraz kestik. Onları da ilave ediyoruz. Şimdi üzerine 4 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 4 kilo patlıcana 4 yemek kaşığı tuz arkadaşlar. Burada benim salamuralık tuzum var. Genelde çok ince tuz kullanıyorsun diye soranlar oluyor. Bakın benim kullandığım tuz bu şekilde. Büyük paketlerde salamura tuzu diye satılır. Ben bunlardan kullanıyorum. Bir bardak sirke döküyoruz şimdi üzerine, doğradığımız malzemelerin üzerine. Evet, sirkemizi de ilave ettik. Şimdi kaşık ile şöyle birbirine tüm malzemeyi karıştırıyoruz. İç malzememiz hazır. Tuzunu, sirkesini ilave ettik. Şöyle karıştırıyoruz ve patlıcanlarımızı doldurma işlemine geçiyoruz. Patlıcanlarımız soğudu. Pişirmiştik daha önceden. Şöyle bir bıçak ile ortasından bir yarık açıyoruz. Delik açıyoruz. Kesiyoruz. Bakın bu şekilde açarak içine hazırladığımız malzemeleri dolduruyoruz. Şöyle kaşık ile bolcana malzemelerden dolduruyoruz. Evet, bugün kış için patlıcan turşusu yapıyoruz arkadaşlar. Bu turşuyu ta kışın Ocak aylarında açmayı düşünüyorum. Ocak ayına kadar iyice olsun. Çorbaların yanına, kuru fasulye, nohutun yanında mis gibi çok da güzel yenir. Evet, bu şekilde gösterdim bir tanesini size doldurma işlemini. Kalan patlıcanları da aynı şekilde dolduruyorum. Sizlere birbirinden lezzetli ve nefis birçok tarif gösteriyorum arkadaşlar. Turşu tarifi kanalımda bulabilirsiniz. Çeşit çeşit kış için turşular hazırladım. Hepsinin tarifini verdim. Biber turşusu, acı biber turşusu, sos turşusu, birçok tarif verdim. Hepsini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu kadar bir malzemem kaldı patlıcanlarımdan. Şimdi o kalsın. Onu o şekilde değerlendireceğim. Birkaç gün sonra ekşiyecektir. Gördüğünüz gibi doldurduk. Şimdi ne yapacağız? Bağlama işlemine geçeceğiz. Şöyle bir kopmaz ip bulmanız lazım bir yerden. Nasıl olursa olur arkadaşlar. Şöyle güzelce ağzı açılmayacak şekilde patlıcanları bağlayacağız ki iç malzemesi dağılmasın. Salamuraya çıkmasın. Şöyle bu işlem biraz uzun sürecektir. Ama yavaş yavaş şöyle bu şekilde sararak ipimizi sıkarak bağlarsak hiçbir şekilde iç malzememiz dökülmez. Bakın şöyle bir dümcük de atalım.
uç kısmına bağladık. Ve keselim ipimizi. Patlıcanımızı bu şekilde bağladık. Tüm patlıcanları aynı şekilde hazırlayacağız. İpimizi sıkı sıkı sarıp açılmaması için özen göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra yiyeceğimiz zaman ilk aşamada ipini keseceğiz, alacağız ve turşumuzu tüketeceğiz. Evet arkadaşlar, kanalımızda yayınlanan tüm tariflerimiz nefislezzetlitarifler.com sitesinde yazılı olarak da yayınlanmaktadır. Yazılı olarak tariflere ulaşmak istiyorsanız sitemizi ziyaret edin. Tüm tariflerimizi orada bulacaksınız. Evet. Sizler de kanalımıza abone olmadıysanız abone olun, bildirimleri açın. Sosyal medyada da tüm tariflerimizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tüm patlıcanlarımı güzelce bağladım. Hiçbir şekilde içinden malzemeler dökülmeyecek. Şimdi bir cam kavanozun içine hazırlamış olduğum patlıcanları dolduruyorum arkadaşlar. Büyükçene bir kavanozum var. İçine dolduracağım. Mis gibi turşu hazırladık. Yaz aylarında bol bol böyle turşular yapın, koyun arkadaşlar. Bunlar kışın çok aranıyor. Oldukça da lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi turşumuzu hazırladık. Şöyle üzerinden birazcık bastırıyorum arkadaşlar. Yerleştiriyorum patlıcanları. Şöyle birazcık bastırmamız gerek ağırlık ile. Evet, patlıcanlarımız hazır. Bakın, kendi salamurasını zaten salmaya başladı. Yine de salacaktır. Üzerine bir su bardağı sirke yine döküyorum. Bir su bardağı iç malzemesine döktüm. Bir su bardağı da patlıcanlar için döküyorum. Toplamda 2 su bardağı sirke kullanmış oluyoruz. Başka bir şey koymamıza gerek yok. Zaten çok uzun süre bekleyeceği için ekşiyecektir. Turşuya dönüşecektir. Şöyle üzerine bakın kapatıyorum arkadaşlar. Bir çubuk buldum gene. Üzüm asma çubuklarından şöyle kesip üzerine bastırıyorum ki yukarı kalkmasın. Kendi suyunu salsın ve salamuranın içinde patlıcanlar beklesin. Umarım sizler için hazırlamış olduğum patlıcan turşusu tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de evinizde hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun, bildirimleri açın. Hoşça kalın.